Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yaptığımız şalın şöyle bitmiş halini bir göstermek istedim. Şöyle kenar oyamız şu şekilde. Ve bir yandan şöyle bir göstereyim. Şalımızı ekranda ölçerek göstermem çok zor arkadaşlar ama şu kenarından yani uç kenarından diğer uç kenarına kadar yani şu uzunluk 230 santim oldu. İlk başladığımız noktadan da yüksekliği 82 santim oldu. Şalımıza 50 gramlık da iplerimiz 6 tane kullandım. Yani 300 gram ip kullandım. Şu şekilde. Şimdi şalımızın yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda Himalaya'nın ultra kaşmir ipiyle bir beşgen şeklinde bir şal çalışması yapacağız. İpimizin renk numarasını şöyle göstereyim. İplerimiz 50 gram ve 175 metre uzunluğunda. 5 milimlik de tığ kullanacağım. Şöyle arkadaşlar, ister şöyle yaparak tığınızı takın, isterseniz tığınızı şöyle yapıp bir kere çevirerek kitleyin ipinizi. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincirin içine giriyorum. Ve şöyle bir kitleme yaptım. Şurada bir halkamız oluştu. İpimizi de saklayalım aynı zamanda. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanlarımız hep ikili trabzan arkadaşlar. Tığıma doladım. Buradaki boşluğun içine girdim. 2 de çıkıyorum. Ama çekerken şöyle hani çok sıkı sıkı değil. Biraz rahat bir şekilde uzatarak böyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 2 zincir. Aynı boşluğun içine giriyorum. Üç tane daha ikili trabzan. 1 2 zincir. Bir tane daha böyle üçlü trabzanlı grup yapacağız. Yani toplamda 4 tane 1 2 3 4 tane üçerli trabzanlarımız var. Elinizi çok fazla şal olduğu için arkadaşlar çok fazla sıkmadan böyle biraz rahat bir şekilde trabzanlarınızı yapın. Kenara geldim. Şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Geri döndüm. Hemen bu çektiğimiz zincirin dibine bir trabzan yaptım. Çektiğim zincirle 2 oldu. Tekrar aynı yere girdim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şuradaki boşluğun içine giriyorum.
Önce 3 tane trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine giriyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa girdim. Yine 3 tane trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine girerek 3 tane daha trabzan yapıyorum. Geçişlerde birer tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada bir boşluğumuz var. Oraya da aynı şekilde önce 3 tane trabzan, yuvaların arasındaki zincir sayısı 2 tane. Tekrar aynı boşluğun içine girerek 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın altta 1 2 3 tane trabzanımız vardı. Bunun ilkinin tepe noktasına girdim. Buraya 3 tane aynı yere trabzan yapıyorum. İkinci sıradaki görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, yani elinizi biraz rahat tutun şallarda, çünkü çok fazla sıkı olduğu zaman üstümüzde çok yumuşak durmuyor. Şu şekilde bakın, kenarlarda 3'er tane trabzan, ortada da 3 tane böyle kelebeklerimiz var. Kenara geldiğim zaman 1 2 3 tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve hemen dibine 2 tane daha trabzan yapıyorum ve kenarımız 3 tane trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum, şu aradaki boşluğa giriyorum, bir tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu kelebeklerimiz arkadaşlar böyle devam edecek. Buralarda 3 tane trabzan, 1 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu aradaki tek boşluğun içine bir tane trabzan, bir zincir, diğer yuvaya geçiyorum. Buralarda 3 trabzan, arada 2 zincir, tekrar 3 trabzan daha. Buradaki tek boşluğun içine bir tane trabzan, bir zincir, ve yuvaya geldik. Burada 3 tane trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yaptım. Bir zincir, şu kenardaki boşluğun içine de bir tane trabzan, bir zincir, sonda da yine alttaki ilk zincirin tepe noktasına giriyorum. Kenarlarda aynı yere 3'er tane trabzan yapıyorum.
1 2 3 dördüncü sıraya geldik. 1 2 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Dediğim gibi mutlaka şu kenarlarda aynı yere 3 tane çektiğimiz zincirle 3 tane trabzanımız oluyor. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arada yaptığımız bir trabzanı sağına, tepeye ve soluna trabzan yaparak burada 3 tane trabzanımız oluyor. Boşluğa yaptım 1. Hiç zincir çekmiyorum. Tepeye noktasına yaptım 2. Bir tane de şuradaki boşluğa yapıyorum 3. Bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi burası, bu kelebeklerimiz bu şekilde devam edecek. Önce 3 tane yuvanın içine trabzan yaptım. 2 zincir çekip 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir, aralarda bir zincir var. Şu tekli trabzanlarımızı 3'e çıkıyoruz. Bir zincir çekip diğer yuvanın içine girdim. Bir zincir çektim. Sıranın sonunda yine ilk zincirin tepe noktasına giriyorum. Ve başta ve sonda hep üçer tane trabzanımız var. Bakın şu kenar kısmımız, arada 1 2 3 tane böyle artım yerlerimiz var. Yine 1 2 3 zincirle geri dönüyorum. Hemen 3 tane trabzanımı kenara yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. sıradayız. Bir zincir çektim. Önce bir tane boşluğa trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tam ortadaki trabzanın tepe noktasına girip bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir ve sol taraftaki boşluğa da girip bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip yuvanın içine geliyorum. Buradaki yuvaların içindeki zincir sayısı 2 tane. Üç tane kelebeğimi yaptım. Tekrar bir zincir. Önce şu boşluktaki yere bir trabzan, sonra tam ortaya ve daha sonra da buradaki boşluğa trabzan yapıyoruz. Sıranın başı ve aralar hep aynı şekilde devam ediyor. Ortaya yaptım, tekrar bir zincir, bir tane de şuradaki boşluğa yaparak
1, 2, 3 tane burada arada birer tane zincirli olan trabzanlarımız var. Tekrar bir zincir çekip diğer köşe noktasını yapıyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Şimdi yine 6. sıraya geldik. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki boşluğa bir trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine bir tane daha trabzan yaptım. Yani 2 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tam orta noktadaki trabzanın tepesine girdim. Bir tane trabzan yapıyorum. Ve aynı zamanda artık fıstıkları yapmaya başlayacağız. Şurada bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bu yaptığımız trabzanın boşluğuna girerek 1 tığıma doluyorum. 2 tığıma doladım. 3 tığa doladım. 4 tığıma doladım. 5 tane ilmek aldım. 11 tane, bakın tığımızın tepesinde 11 tane ilmeğimiz var. Bunun hepsini birlikte şöyle çekiyorum ve bir zincirle kilitliyorum. Tığımı doladım. Şimdi sondaki trabzanın tepesine bir trabzan ve bir tane de boşluğa trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi şu ortadaki kelebek yerine geldik. Buraya 3 tane. Burası şalımız bitene kadar hep aynı şekilde devam edecek. Sonra arada 2 zincir. Tekrar 3 tane daha trabzan yaptım. Bir trabzan boşluğa, bir tane tepeye, tam ortadakinin yaptığımız buraya trabzan yapacağız. Buna fıstık yapacağız ve bir iki tane de diğer tarafa. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önce boşluğa bir trabzan. Hiç arada zincir yok. İlk trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzanımız var. Şimdi arada bir zincir çekip tam ortadaki trabzanın tepesine trabzanımı yaptım ve bir zincir çekiyorum. Şimdi tığıma doladım. Buradan aldığımız ilmekleri sayıyoruz. 1 ve uzatıyorum. 2 tekrar doluyorum. 3 tekrar doluyorum. 4 doladım ve 5. ilmeğimi de aldım. Hepsini birlikte çekiyorum ve bir tane zincir. Sondaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan, bir tane de boşla ve bir zincir. Diğer taraflarda aynı şekilde olacak. Buraya kelebeğimiz, bir iki tane trabzan, tam ortadakine fıstık yapacağız ve bir iki tane trabzan ve sondakine de aynı şekilde. Sıranın sonuna kadar geldim.
Bütün aralarda birer tane fıstığımız oluştu. Bundan sonra sıralamamız hep bu şekilde gidecek arkadaşlar. Trabzan, bir tekli trabzanımız olacak. Arada birer tane zincirli. Bir sıra hep böyle dolgu olarak gideceğiz. Tekrar birer zincirli trabzan ve dördüncü sıraya geldiğimizde de fıstık yapacağız. Şimdi bu fıstıktan sonra yaptığımız sırayı birinci sıra olarak kabul ediyorum. 3 tane zincir çektim, geri dönüyorum. Şimdi diğer modele kadar bu birinci sıramız. Bir zincir çekiyorum. Kenarlarda hep üçer tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Önce şuradaki boşluğun içine bir tane trabzan. Bir zincir. Bir taneyi atlıyorum. İkincinin tepesine. Bir trabzan yaptım. Bir zincir. Ve bu fıstığın tam şurada bir zincir çektiğimiz yer vardı. Oraya giriyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir. Bu ikinci alttaki ikinci trabzanın tepesine bir trabzan, bir zincir ve mutlaka bir tane de boşluğa yapıyoruz. Bir zincir. Bakın 1 2 3 tane trabzanımız vardı. Bu sıra 1 2 3 4 5 tane trabzanımız oluştu. Orta noktalarımız hep aynı şekilde. Bir zincir, önce bir tane boşluğa, bir zincir, ikinci trabzanın tepesine, bir zincir, tam şu fıstığın bir zincir çektiğimiz yere girdim. Bir tane trabzan oraya, bir zincir, tekrar bir zincir ve mutlaka bir tane de boşluğa yapıp diğer köşeye geliyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde geldim. 3 zincir çekip geri dönüyorum. Önce kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Artık ikinci sıraya geldik. Yani bakın şu trabzanın tepesindeki dolgu sırasına geldik. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Tam trabzanın tepesine tekrar boşluğa, trabzanın tepesine, bu arada 1 2 3 4 boşluğa yapıyorum, 5 tepe noktasına yapıyorum, 6 boşluğa yapıyorum, 7 tepe noktasına yapıyorum, 8 9 10 11 tane trabzanımız oluştu. Burada bir zincir çekiyorum. Ortadaki yuvanın içine yine kelebeklerimi yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar devam edecek. Bir tane boşluğa 2, 3 boşluğa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şuradaki de boşluğa yaparak 11 tane trabzanımız olacak aralarda.
Aralarda 11 tane trabzan yaparak sıranın sonuna geldik. Yani 1, 2, 3, 4 tane 11'li trabzanlarımız var. Köşeye geldik. 1, 2, 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Hemen zincirin dibine 3 tane trabzanla başlıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önce boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane boş şuradaki ilmeği atlıyorum diğerinin tepesine. Bir zincir, yine alttan bir taneyi atlıyorum diğerinin tepesine. Bir zincir, bir tane boşluğu atlıyorum diğerine. Aralar bir zincir, bir boşluk atlıyorum diğer trabzanın tepesine. Tekrar bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir zincir ve boşluğa geldik. Buraya da bir tane trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Yani burada da trabzanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımız var. Yuvadaki üçerli trabzanları yapıyorum. Ve bir zincir çekerek önce boşluğa, aralar hep birer zincir, bir tane atlayıp diğerine yaparak bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın şu fıstık yaptığımız sıra, onun üstüne 1, 2 ve kafesleri yaptığımız sırada 3. Dördüncü sıraya geldik fıstıktan sonra. Yine tam fıstıkları yaptığımız sıraya geldik. Dediğim gibi örneğimiz 1, 2, 3. Şimdi de fıstık yapacağız. 4 sırada tamamlanacak. Yani şalımız bitene kadar hep bu 4 sırayı takip ederek devam edeceğiz. Kenarda 3 tane yine trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip hep önce şu boşluktaki yere bir trabzan yapıyorum. Yanındakinin tepesine bir trabzan, kenarda 2 trabzanımız var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki alttaki ikinci trabzanın tepesine giriyorum. Bir zincir çekiyorum ve buna fıstık yapacağız. Şimdi buradaki boşluğa girerek tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek alıyorum ve hepsini birlikte çekerek bir zincirle kilitliyorum. Araya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanın tepesine fıstık yapacağız. Buradaki boşluğa. Bir zincir çekip yine önce tığ dolayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeği de aldım.
Daha sonra hepsini birlikte çekip bir zincirle kilitliyorum. Şimdi fıstıklar arasında birer tane trabzan var. Bir zincir. Diğer trabzanın tepesine fıstığımızı yapacağız. Önce bir zincir çekiyorum. Tığ dolayarak başlıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeği aldıktan sonra hepsini birlikte çekerek bir zincirle kilitliyorum. Sonda tek trabzanımız kaldı. Önce onun tepesine bir trabzan ve bir tane de boşluğa yaparak modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çekip orta noktaya geldik. Şurayı yapayım, göstereceğim. Bir zincir, bir boşluğa, bir tepeye yaparak modelimize başlıyoruz. Bütün bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, aralarda üçer tane fıstığımız olacak şekilde sıramızı tamamladık. Dediğim gibi modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bir sıra trabzan, aralarda birer zincir, diğer sıra bütün dolgu sırası olarak devam edecek. Yani bir tepeye bir boşluğa, bir tepeye bir boşluğa olarak tekrar üçüncü sıra birer zincirli trabzanlar, kafes sıramız. Dördüncü sırada da fıstığımızı yapacağız. Yani şu iki fıstık arasında 3 sıra var arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra başlangıcını göstereyim. 3 zincirle yukarı çıktım, geri dönüyorum. Dediğim gibi hep köşelerde üçer tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir çektim. Önce boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir taneyi atlıyorum diğerinin tepesine, bir zincir ve şu fıstığımızın tam şu orta noktasında bir zincir çektiğimiz yer var. Oraya da bir trabzan, bir zincir, aradaki trabzanın tepe noktasına bir zincir, ve bir tane de sondaki boşluğa yaparak kelebeğin ortasına geliyoruz. Bütün dilimlerin arasındaki sayılar, fıstıklar, trabzanlar, dolgular hep eşit şekilde devam ediyor. Tekrar bir zincir çekiyorum ve şuradaki boşluktan bu sıradaki trabzanları da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bakın fıstığımız bir altında bir taneydi. 1, 2, 3 tane oldu. Bir dahaki örnekte 5 oluyor. Bir dahakinde 7 oluyor. Yani ikişer tane artarak devam ediyor. Evet, örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu 4 sırayı takip ederek şalımızı tamamlayacağız. Şurası ilk başladığımız noktaydı. Şu tek fıstıkta başladık. Daha sonra 3 tane oldu. 5 tane oldu. Bu şekilde artarak birinci fıstık sıram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model yaptım. Yani 10 tane fıstıklı model sıramız oldu.
Ee, Daha da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Yani fular gibi kullanacaksanız daha da kısa yapabilirsiniz. Şimdi fıstık 10. fıstık sırasından sonra yine 1 2 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırada ben minik bir oya yapacağım, bitireceğim. Ama dileyen arkadaşlar şuralara böyle püskül takarak da kullanabilir. Yani püsküllü de kullanabilirsiniz. Yine son kenara 3 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tığıma doladım. Şimdi ilk boşluğun içine girerek oyayı üçlü trabzan yapacağım. Yani 3 kere de çıkacağım. 1 2 3. Bir tane trabzan yaptım. İkinci trabzan, üçüncü trabzanım, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yaptım ilk boşluğun içine. Şimdi hemen yanındaki kafese atlıyorum. Bir sonrakine şöyle sık iğne ile birleştirdim. Tekrar tığıma doluyorum. Birleştirdiğimin yanındaki kafese atlıyorum. Bir sonrakine yine 8 tane trabzan yapıyorum. Ve bu da 8. trabzanım. Yine bir kafese atlıyorum, diğerine şöyle sık iğne ile kilitliyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki kafese atlayıp bir sonrakine yine 8 tane trabzan yaparak bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Dileyen dediğim gibi püskül takabilir veya daha farklı oyalarda yaparak bitirebilirsiniz. Yedi ve bu da 8. Bir boşluğa atlıyorum, diğerine kilitliyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Bir tane boşluğa atlayıp diğerine 8 tane yaparak bütün sırayı bu şekilde yaparak bitireceğim. Ve böylece de şalımız bitmiş olacak. Bakın şu oyayı tekrar göstereyim. Bütün dediğim gibi sıranın sonuna kadar gidip oyamızı da bitirmiş olacağız. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.